Merhabalar, ben Markus Graf ve bugün İstanbul Havalimanı'nın merkezinde yer alan İGA Art Galeri'deyiz. Yeni bir sergimiz var. İGA'nın Yüzler adlı sergisini görmeye, keşfetmeye ve tartışmaya geldim. Ve bunun için doğru insanla beraberim. Profesör Güvelik Kaya, bir tarafta İGA Art Yürütme Kurulu Başkanı olarak, öbür tarafta bu serginin küratörü olarak bu sergi hakkında konuşmak isterim seninle. Aynı zamanda uzun zamandır beraber çalıştığımız için. Şimdi merak ediyorum bu serginin hikayesini, fikri ve genel olarak bu sergiyle ilgili. Şimdi tabii küratör olarak dedin, bir profesyonel küratörün karşısında olmak da zor şu aşamada. Çünkü bunlar aslında kişilerin tanımlı işleridir. Ben öncelikle bir sanatçıyım. Dolayısıyla bu sergiyi tasarlarken de bir sanatçı gibi tasarladım. Bunların ayrımları farklı. Diğer işlerinde de yani merkezinde ne iş yaparsam öncelikle hep o sanatçı duyarlılığıyla yapmaya çalışıyorum. Sergi de öyle doğdu aslında. Buradaki fotoğraflar aslında İGA Art'ın arşivinde olan fotoğraflardı. Yine İGA Art tarafından belgelenmiş çok kıymetli işte buradaki çalışma arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımızla havalimanı içerisindeki yolcuların belgelenmiş fotoğraflarıydı bunlar. Değerlendirilmek üzere arşivde duruyordu. Ve ortaya aslında böyle çıktı bu sergi. Yani bu sergi için özel olarak çekilmiş fotoğraflar değildi. Bu arşivi biz nasıl bir kreasyona dönüştürürüz üzerinden ilerledi. Kendi kendisini oluşturdu aslında sergi. Yani resim yapmak da öyledir ya. Bir süre sonra resim size söyler nasıl olmak istediğinizi. Aslında tam bir galerinin temel fonksiyonlardan birisi bu fotoğrafları, bu arşiv paylaşmak istediniz. Kesinlikle. Her galeri bir toplumsal mekan olarak bir paylaşım alanı değil mi? Evet kesinlikle. Ve bunun içerisinde fotoğrafların bazılarına müdahale ettim. Tabii kavramsal bir çerçeve etrafında toplanması gerekiyordu. Bir süredir de burada çalıştığımız için havalimanının bu özelliklerini biraz da içselleştirdim aslında. Dolayısıyla burada işte ufuk çizgisi, yeryüzü, gökyüzü kavramları ön plana çıkmaya başladı. Çünkü özellikle figür resmi yaparken de ufuk çizgisi çok önemlidir. Yani bugün ufuk çizgisinin yerinin belirlenmesi sanat tarihinde büyük kırılmalara sebep olmuştur yani. Dolayısıyla önemli bir kavram aslında hem resim anlamında hem de yaşam anlamında. Burada da ufuk çizgisinin altında kalan yer yani havalimanı. Fakat yolcular ufuk çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ve ufuk çizgisi orada hiçbir şekilde elde edilemeyen soyut bir kavram. Ve burada bazı fotoğraflarda aslında ufuk çizginin üzerinde kalan alanları boşaltarak müdahalelerde bulunup renklendirerek yine temel ana renklerle kırmızı, sarı, mavi, yeşil renklerle biraz mekanı bazı yerlerde yok edip aslında havalimanı zeminini bir yerde de yeryüzünü görünür kılmaya çalışan bir kavram üzerine oturdu sergi. Yolcular aslında burada hiçbirisi kendisi olduğu için yok. Yolcu oldukları için varlar. Bir yerde hepsi de bir arada birleşiyor. Bu anlamda grup olarak bir tekil portreler var. Sadece tek başına portreler var. Manipüle edilmiş kompozisyonlar var. Ve çoklu portrelerin bir metin gibi yan yana sıralandığı gruplar var. Şimdi seçtiğiniz fotoğraflar ve işte belki bu sergileme yöntemlerle biraz sonra konuşacağız ama mesela sen biraz önceki cevabında işte mekan, ufuk çizgisi, yerden bahsettin. Dolayısıyla havalimanı zaten özel bir yer ya, yani bir non-space, non-place yani. Bir tarafta işte geçici bir mekan. Zaten biz buradaki sergiler, projeler tasarlanırken genellikle bu mekan özelliği üzerine konuşuyoruz. Hatta bu serginin alt başlığı baktığımızda İGA'nın yüzleri alt başlık bastığım yerdeyim. Yani bu bağlamda havalimanının yeri yani işte yolcular için aynı zamanda belki bir galeri için nasıl bir anlam ve önem taşıyor senin için? Tabii şimdi İGA'nın yüzleri bir yerde tabii İGA'nın içerisindeki olan yüzler bunlar. Ama bastığım yerdeyim aslında o birazcık havalimanı sınırlarında dışına çıkıyor. Çünkü havalimanının bu internasyonel bir alan olması, yani buradan 400 metre dışarıya çıktığınız zaman bir ülke sınırlarındasınız. Buraya girdiğiniz zaman dünyadasınız.
Halbuki aynı yer yani ama sadece tanımlanmış alan sizin algınızı bambaşka bir şeye doğru yönlendiriyor. Fakat ister burada olalım, ister dışarıda olalım, hepimizin bastığı yer aslında bütün yer kabuğunun üzerinde, dünyanın üzerinde bir noktadayım. Aslında burada işaret ettiğim şey, etmek istediğim şey birazcık da o. Yani ne kadar tanımlarsak tanımlanım, sonuçta dünyada bir yerdeyiz. Yani o yer kabuğu ve gökyüzünün içerisinde insanın onun bir parçası olduğu, tanımlı alanların aslında birazcık da sonradan kazandırıldığı, böylelikle onun o insan olma özelliğini, doğanın bir parçası olma özelliğini birazcık vurgulamak için bastığım yerdeyim. Tam tersine hani havalimanındayım demiyor yani. Bastığım yerdeyim. Neredeysem oradayım ama dünyadayım. Aslında tabii ki ilginç yani havalimanında her şey geçici. Herkes ve her şey bir akış içerisinde, neredeyse bir dönüşüm içinde ama fotoğrafları baktığımda aslında o anda donuyor, o anda duruyor. Zaten fotoğraf hakkında ne diyoruz? Zaman durduruyor, insanları ölümsüzleştiriyor, paylaşıyor. Bu bağlamda aslında bu aradaki fotoğrafları baktığımızda farklı formatları, farklı sergileme yöntemlerde de seçtiniz. Bu yüzden bu bağlamda sen bu arada özellikle sergi tasarımında çok etkileyici bir rol oynadın. Ve baktığımızda aslında sergileme yöntemler, ben küratör değilim falan diyorsun ama aslında küratöryel olarak bu arada belli ve etkileyici stratejileri görüyorum. Bu bağlamda dekope edilmiş, gruplandırılmış, tek, büyük, küçük formatları neye göre bir kurgu yaptın? Yani buraya gelen misafir burada nasıl bir dünya ile yüzleşiyor? Öncelikle iltifatın için teşekkür ederim. Bir küratörden bunları duymak keyifli. Çünkü hani birincil hedef sanatçı gözüyle o olmuyor yani. O sonradan doğuyor. Doğal olarak hani partner yani sanatçıyla küratör. Ama hatırlıyorum biz WhatsApp grubundan sen paylaşırken o çizimler falan güzeldi. Orada sanatçı elilik tabii yani biz çizerek ifade ediyoruz kendimizi. Kurgu tabii ki yani fotoğrafın bir anı donduran, havadaki kuş da donuyor, oynayan yaprak da donuyor. Fotoğraf içerisinde uzam yaratmak yani zamanı sürdürebilmek fotoğraf sanatçısının işi zaten. Yani onu çeken, deklanşöre basan gözün işi. O zaman o sanatsal bir boyut kazanmaya başlıyor donukluk içerisindeki uzam. Burada daha çok aslında kurgu tabii ki o akışın içerisinde bir anı almak, toplamak, toplanmış anlar var burada. Bir taraftan da toplanmış ama farklı alanlardaki kişileri bir araya getiren kurgular var. Bunlardan girişteki kurguda iki tepecik var. Birisi giden mi, kalan mı? Sonuçta iki kavram var. Yani havalimanında gelenler ve gidenler. Bir de burada olanlar. Hatta havalimanına çok net bir şekilde ayrılım yapılıyor. Tabii yani gelenler var bir de gidenler var. Yani dolayısıyla birileri buraya geliyor, birileri de buradan gidiyor. Dolayısıyla bu iki tepecik aslında onu temsil ediyordu. Gelenler ve gidenleri temsil eden tepecik. Oradaki kişiler de farklı fotoğraflardan bir araya getirilmiş. Aslında birazcık da anakronik bir yaklaşım. Yani farklı zamanlarda havalimanının farklı mekanlarındaki kişileri yine hiç aslında haberleri olmayan bir tepeciğin içerisinde kurgulanması. Gidenler grubu, gelenler grubu. Ortada bir tane figür var. O figürde aslında giden de olabilir, gelen de olabilir. O da aslında biziz. Yani ona bakan kişiyiz. Giden bir kişi bakıyorsa orada kendisini görecek. Gelen birisi geliyor diye kendisini görecek. Diğer fotoğraflarda, kompozisyonda ufuk çizgisinden mekanın üzerinde kalan yani atmosferin üstünde kalan mekanı tamamen yok edip oraya renkle müdahale ettiğim kompozisyonlar var. Böylelikle o yeryüzü düzleminin görünürlülüğünü ve figürün de yolcunun da aslında orayla bir bütün olduğunu. Yani zemin sonuçta yön olarak değişmeyen tek şey zemin. Hepimiz yer çekimi üzerinde hareket ediyoruz yani. Birazcık o zemin duygusunu yani yer kabuğu duygusunu uçsak da gittiğimiz yer sonuçta bir yer. Bir yere gidiyoruz sonuçta. Dolayısıyla orada birazcık onu belirginleştirmek. Arka planları da her birine farklı renkler ekleyerek de birazcık da hani o uçan kişinin dünyası oradaki gibi bir göndermede bulunmak istedim ama temelde aslında yeryüzüyle gökyüzünün rasyonel bir gerçeklikte tutup bir yeryüzünü, gökyüzünü daha soyut bırakma eğiliminde yapılmış kurgulardı.
Tekil 2 tane siyah beyaz portremiz var. Bunlar diğerlerinden daha farklı, kesit olarak daha omuzdan çekilmiş, izleyiciyle doğrudan temas kuran ve gözünün içerisine aslında poz verircesine değil de kendi dünyasıyla, yani sanki kendi objektifine bakıyor gibi bakan 2 fotoğraf çarptı gözünün içerisine arşivde. Onların aslında havalimanı içerisinde olmasından daha çok bakışları kendi dünyalarına çeken 2 portreydi. Bunları ayrı tuttum. Siyah beyaz olarak serginin de merkezinde duruyor aslında onlar. Diğer kadrajlarsa aslında birer kelime gibi her birini yan yana koyarak aslında büyük bir tekst okunuyor orada. Farklı yüzler ama ortak bir hedef. Bir taraftan anonimler, bir taraftan kendileri. Bu tür çelişkilerle devam eden ama tek bir kadrajın bir parçası olarak kullandığım kompozisyonlardan, yani temel olarak böyle bir kurguyla sergilendi. Tabii izleyiciye sergiyi okuyabilmesi açısından da hani bazen büyük bir görselle karşı karşıya, bazen çok parçalı, bazen de tekil kurgularla karşı. Bu da rahat gezebilmeleri, okuyabilmeleri açısından bir metot. Çok teşekkürler. Aslında sen şu anda sergi kurgusunu anlatırken ve etrafıma işte diğer yani bu duvarlar üzerindeki kompozisyon ve mekan içindeki genel kompozisyona baktığımda aslında resim gibi buradaki galeriyi organize ettim. Aynen beni doğru okudun. Çünkü resim yaparken işte yani doluluk oranları, boşluk oranları, işte farklı ritimleri. Burada da işte büyük fotoğrafları, küçük fotoğraflar, parçalamışlığı ve tekil eserler arasında aslında belli bir ritim ve bir denge kurdum ve bu bağlamda bence oldukça başarılı ve keyifli bir sergi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sevgili Markus. Tabii ki bir de odağında insan, yani hani sonuçta insana temas etmezse eser de, yapıt da öyle değil midir? Yani en avantgard iş de olsa sonuçta o avantgardın temas ettiği birileri var. Yani bu kitle geniş olur, dar olur. Ama eğer yapılan şey insana temas etmiyorsa, yani itedebilir, beğenmeyebilir, yani hani oradaki onunla kurduğu ilişkinin türünden değil ama ona temas etmiyorsa, dokunmuyorsa eğer, o zaman bir anlam aramak da çok zor oluyor yani o yapılan işin içerisinde. En başta da söylediğim gibi evet, gerçekten bir resim yapar gibi kurguladım aslında bütün mekanı da. Galeri mekanı da öyle şeffaf bir mekan aslında burası. Hani dışarıyla içeri arasında herhangi bir duvar yok. Yani buradaki duvarlar da aslında sınırlayıcı duvarlar değil, taşıyıcı duvarlar, yani eserlerin olduğu duvarlardı. Sadece eseri taşıyor. Yani dışarıdan koparmıyor. Bu yüzden havalimanının ana binasına yaslanmış duvarlardan oluşuyor. Evet. Bu yüzden yüzü şeye açık. İzleyiciye dönük aslında yani. Davetkar bir galeri. Davetkar bir galeri, aynen. Evet ve bu sözlerle bitireceğiz. Davetkar, açık bir mekan. Dolayısıyla İstanbul'dan, yurt dışına çıkan herkese İGA Art Galeri'yi de bekliyoruz. İGA'nın yüzlerini burada keşfetmek istiyorsunuz. Buyurun, gelin, başka insanlarla tanışın, yüzleşin. Ve belki bu hızlı akış içerisinde bir 2 dakika nefes almak istersiniz. Tinsel, entelektüel bir ara vermek istersiniz. İGA'nın Yüzleri, Bastığım Yerdeyim adlı sergisinde tam doğru zaman ve tam doğru mekan. Sevgili Güveli, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Markus. O zaman görüşmek üzere. İyi günler.